Varis sadece estetik bir sorun mu? Akciğer embolisi, sessiz ölüm, hastane ölümlerinin %20 sebebi. İstediğin kadar ye, yeterince omega 3 alamıyorsun. Peki buna rağmen hocam yine de takviye gıda alalım. Limon, sarımsak kürü damar açıyormuş. Onun kapsülünü almayın. Aşırı fazla D3 vitamini alımı kalbe zararlı. Multivitaminler. Sen multivitamin içerek pahalı bir idrara sahip olursun. Gidiyor pat kalp kapağında kireç yapıyor. Pat kalp damarında kireç yapıyor. Pat şah damarında kireç oluyor. Halbuki kullanmasak ne olur? Erkeklerde iktidarsızlık olur. Kullanmasak ne olur? Tansiyon olur. Varis. Varis sadece estetik bir sorun mu? Yoksa kalbe giden bir anlamda saatli bir bomba mı? Ne zaman ameliyat masasına yatmalıyız hocam? Şimdi varis çok tartışılan bir konu. Çok. Şöyle tartışılan, bir kere hekimlerin bir kısmı maalesef varisin tedavisine inanmıyorlar. Nasıl olsa nüksediyor, nasıl olsa tekrarlıyor. Ne gereği var? Gereği var. Varis estetik bir sorun değil. Variste 3 tane önemli komplikasyon var. Akciğer embolisi, sessiz ölüm, hastane ölümlerinin %20 sebebi. 2. Kaşıntıyla birlikte ayak yarası. Varis yaraları çok kötü. Akan kokan yaralar olur. 3. Kanamalar olur. Cilt altında hocam ya ben bacağımı hiçbir yere vurmadım ama birden burası mosmor oldu. Niye oldu? Varis yüksek basınçtan kılcal varis patlar ve kanar cilt altına. Peki bunlar olmaması için ne yapmak lazım? İşte bu komplikasyonlar yaşama diye eğer kasıklarındaki kapaklarda ciddi kaçak varsa ve damar çapın 5 milimin üstündeyse bunu artık kapalı yöntemler var. Açık ameliyat yapmıyoruz artık. İşte kimisi lazer yapıyor, kimi radyo frekans yapıyor, kimisi buhar yapıyor, kimisi köpük ya da yapıştırma yöntemi yapıyor. Ama tedavi olmak zorundasın, olmalısın. Hocam ama tekrarlıyor, damar tekrar açılıyor. Kardeşim onun da takiplerini yapacağız. Orada 2 tane sebep var. 1, benim değiştirebileceğim faktörler. 2, ne hastanın ne de bizim değiştiremeyeceğimiz faktörler. Genetik yapını değiştiremem. Doğurgansan çocuk doğurmana engel olamam. Bu ikisi varis yapıyor. Başka değiştirebileceğimiz faktörler. Hareketsizsin, kilolusun. Meslek icabı işte sürekli ya ayakta işte cerrahlarda mesela varis çok olur. İşte tezgahtarlarda olur, trafik polislerinde olur. Ya da masa başında çalışan insanlarda olur. Başka, hocam ben hep kabızım. Kabız insanlarda varis olur. Başka, uzun topuklu giyen bayanlarda olur. Dar pantolon giyen bayanlarda olur gibi. Sen bunları eğer yapmazsan olmaz. Başka, tedavi oldum yine oldu. Evet. Hiçbir varis tedavi yöntemi %100 başarılı değil. Kim kesin çözüm, mutlak çözüm, mutlaka bize gelin, biz en büyüğüz, en güzelini yaparız diyorsa ona inanmayın. Çünkü bizim de tedavi edip daha sonra ya damar tekrar açılmış, hocam siz ne biçim tedavi ettiniz diye bize gelen insanlar oluyor. Maalesef hekim arkadaşlarımız ilk yaptıkları iş zaten yanlış tedavi edilmesin. Yok kardeşim o damar tekrar açılabilir. O yapıştırdığın damar tekrar açılabilir. O damar 1 ay sonra da açılabilir. 3 ay sonra da açılabilir. 3 yıl sonra da açılabilir. Ama ben açılacak diye o damarı tedavi etmemezlik yapmamalıyım. Hastaya bunları anlatacağım. Ameliyat öncesi bakın %100 tedavi yok. Ama en büyük başarılı yöntem şu yöntem. Biz bunu uyguluyoruz. Her hekimin yoğurt yiyişi, her hekimin tedavi şekli farklı. O yüzden varisi lütfen önemseyin. Estetik sorun. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Biz varis yaralarını en çok erkeklerde görüyoruz. Sebebi şu. Erkekler estetik sorunu olmayan, kıllar tarafından örtülen, yani plaja da gitse umursamayan insanlar. Ama genç kızlarımız, özellikle beyaz yakalı hatunlar, ufacık kılcal varis olsa doktora koşuyorlar. Evet. Bundan 25-30 sene önce vakıf kurabatla çalıştığım dönemlerde şalvarlı teyzeler 8 çocuk 10 çocuk doğurmuş tarlada çalışan o güzel insanların hakikaten acayip varisleri olurdu. En son çare bize gelirlerdi. Ama artık teknolojinin ilerlemesi, ekonomik seviye, sağlıkta erişiminin kolaylaşmasıyla gençler kılcal varis dahi olsa bir de genetikte de varsa hemen doktora koşuyorlar. Bu arada dar pantolon giyen kadınlar dediniz hocam. Peki erkekler de maalesef artık dar pantolon giyiyor. Onlarla ilgili de bir uyarınız olur mu acaba? Bir etkisi olur mu?
Artık her şey unisex oldu. Biliyorsun kadının yaptığını erkek, erkeğin yaptığını kadın yapmaya başladı. Yani erkek çocuklarında da varis halen görülüyor zaten, görülmüyor değil. Tabii kadınlarda gebelikten dolayı biraz daha fazla görülüyor. Yani dar pantolonun etkisi erkeklere de olur mu? Olur. Olmaz mı? Bu çok önemli. Evet. Yani ayakkabı seçimi, dar pantolon, işte kötü beslenme, yani sen şimdi lifli gıdalarla, antioksidanlarla beslenmeyip abuk subuk şeylerle beslenirsen, fast foodla beslenirsen kabız olursun. Kabızlıkta zaten varis yapıyor otomatikman. Kim tedavi etmeli varisi? Hangi hekim, hangi branş? Bu da çok tartışmalı bir konu. Varis temelde kalp damar cerrahının işi ve kalp damar cerrahı tedavi etmeli. Komplikasyon geliştiği zaman ya da bir adım sonrası gerektiği zaman kalp damar cerrahi kapalı da yapar, açık ameliyat da yapar, kılcal varis tedavisi de yapar, köpük tedavisi, her şeyi yapabilir. Ama radyolog sadece anjiyo ya da kapalı yöntem yapar. Kardiyolog sadece kapalı yöntem yapar. Bakın, at izi it izine karıştı. Özellikle ciro baskısı yüzünden herkesin alanını ifade ediyor. Bak, bu kadar net söylüyorum. Net. Herkes sınırını aştı. Dernekler bu konuda sessiz. Derneklerin devreye girmesi lazım. Varis kalp damar cerrahisinin ana ögesidir ya da damar cerrahisi eğitimi alan bir hekimin ana ögesidir. Varis, biz hayatımızı, 30 yıllık mesleğimizi bunun üzerine kurduk. Bütün damar hastalıkları, kalp hastalıkları bizim hayatımızın bir parçası oldu. Ama siz kardiyologlar, zaten bakanız çok fazla, kalp hastalarına müdahale ediyorsunuz. Yetmedi, damara müdahale etmeye başladınız. Yetmedi, şimdi varise başladınız. Radyologlar, 1000 tane invazif radyolojinin yapacağı iş dururken varise tevessül ettiniz. Peki genel cerrahlar? Ya arkadaş, yani sizin ana göreviniz o kadar çok ki. Yani genel cerrah adı üstünde o kadar çok yapacağınız ameliyat var ki. Varisi lütfen bu ülkede bu işin eğitimini almış, ihtisasını yapmış, varis ameliyatına muktedir olduğuna dair uzmanlık diploması olan kalp damarcılara bırakın. Bak, buradan gerçekten insanlara sesleniyorum. Merdiven altı güzellik merkezlerinde bile artık varis tedavileri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı buna bir dur demeli. Sağlık Bakanlığı bu işe lütfen ön ayak olsun. Yani bunda bir sınırlama ya da bir belirleme olsun. Herkesin alanına girmek üzere. Yani inanılmaz derecede karışık işler oluyor. Yani bugün penil iktidarsızlıkta bile bir bakıyorsun bu üroloğun işi, değil mi? Evet. Herkes yapmaya başladı ya. Ya inanılmaz bir şey. Yani lütfen ileride özellikle malpraktisler, davalar, hasta hakları ön plana girdiği zaman birinizin eli taşın altında kalır, üzülürsünüz. Buradan dostça, samimi bir şekilde insanları uyaralım. Kalp damar cerrahisinin alanı olduğuna göre ne kadar kritik, hocamızın ağzından net bir şekilde bunu görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı'na da bizatihi seslenmiş oldu. Sayın hocam, bacak damarları tıkandığı için kesilecek denilen hastaları nasıl kurtarıyorsunuz? Kök hücreyle yeni bir damar üretmek mümkün mü? Şimdi bununla ilgili bilimsel çalışmalar, deneysel çalışmalar var, olduğunu biliyorum. Ama hali hazırda raflarda hazırlanmış, işte hastaya reçete edilen bir biyolojik ya da kök hücreyle elde edilen bir greft yok. Ama olumlu yönde ilerlemeler olduğunu duyuyoruz. Yalnız bizim daha önce, yaklaşık 15-20 yıl önce biyosentetik ya da biyolojik greftler biliyoruz. Özellikle işte bir bez parçası, dakron denen damarı bir koyunun cilt altına koyup etrafı epidize olup biyolojik greftler, bunların açık kalma oranları yüksek. Biz bunları zaten kullanıyorduk. Ya da biyolojik greftler, hayvanlardan alınan greftler özel işlemlerden geçilip damarlar insanlara takılıyordu. Bunlar yapıldı, yapılmakta, halen de yapılıyor. Ancak tamamen kök hücreden elde edilmiş bir damar daha halen kullanılmadı ama bununla ilgili olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. Hocam, fakirin hastalığı ile zenginin hastalığı damarlarda nasıl ayrışıyor? Şunun için soruyorum. Stres mi daha çok tıkıyor damarı, yoksa lüks sofralar mı? Şimdi damar tıkanıklığında ana sorun zengin olman, fakir olman değil. Aslında damarları ne kadar yorduğun ya da onlara ne kadar yük getirdiğinle ilgili. Şimdi fakir insan kötü karbonhidrat, kötü beslenme,
kötü alışkanlık, özellikle tütün kullanımı fakirlerde biraz fazla ve stres ve işte normal ekonomik sorunlarla boğuşurken kalbini yoruyor, damarlarını yoruyor. Zengin insan lüks tüketim, kötü alışkanlıklar ki bunun içerisinde pahalı olan alışkanlıklar, alkol başta olmak üzere, İşte bol kalorili, bol karbonhidratlı, bol böyle lüks şatafatlı sofralar ve onlarda da stres. Stres aslında ortak payda. Hem fakirde hem zenginde stres var. Hani baktığın zaman kim sağlığını koruyabiliyorsa aslında gönlü zengin, kalbi zengin insan o. Yani sen eğer risk faktörlerini ekarte etmezsen ve iyi yönetmezsen, fakir de olsan, zengin de olsan damarın tıkanır. Evet, yaşam biçimindeki Tabii detaylar. yaşam burada tarzı, belirleyici. beslenme, kötü alışkanlıklar, yani bunlara dikkat etmezsen geçmiş olsun. Orada para geçmiyor maalesef. Haklısınız hocam. Son zamanlarda takviye alışkanlığımız arttı hocam. Damarları tıkayan bir vitamin var mı? Özellikle bunu merak ediyoruz. Bilinçsiz takviye kullanımı kalbi durdurur mu? Yani şöyle düşün, normalde takviye gıdalara niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü nüfusun artmasıyla, dünya nüfusunun artmasıyla birlikte besine erişim zorlaştı. Yani artık organik, doğal gezen bir tavuk, doğal yumurtlayan gezen tavuk yumurtası, işte meralarda otlayan sığırlar, koyunlar, bunlar artık o kadar azaldı ya da bitti ki. Ya da GDO'su bozulmuş tohumlarla Gıdalar, yapılan evet. işte besinler, gıdalar. Yani sen şimdi hatırlarsın çocukluğumuzu, domatesler kokardı, öyle güzel, tarla domatesi. Şimdi tarla domatesi bile çok doğal değil. Evet. Yani o kadar kötü. Dolayısıyla yeterli mineral ve vitaminleri ve gıda takviyelerini yeterince alamıyoruz. İstediğin kadar ye, yeterince omega 3 alamıyorsun. Peki buna rağmen hocam yine de takviye gıda alalım. Takviye gıdalar suistimale çok açık. Bir kere aldığınız takviye gıdanın doğruluğunu mutlaka test edin. Mutlaka resmi onayı olmayan hiçbir takviye gıdayı hayatınıza sokmayın. Ya da hocam limon, sarımsak kürü damar açıyormuş. Onun kapsülünü almayın. Onun gerçeğini yapın kendiniz için. Doğal ürünler, mesela takviye gıdaların bazıları abartılı. Bazı takviye gıdaları alabilirsin. İşte D3 vitamini, mesela Evet. damar tıkalı, kalbe zararlı dedin ya. Evet. Aşırı fazla D3 vitamini alımı kalbe zararlı. Aşırı kalsiyum alımı kalbe zararlı. Çünkü sen elektrolit dengesini bozarsan aritmi yapar. Kapaklarda kireçlenme yapar. Kalp damarlarında kireçlenme yapar. Dolayısıyla ölçülü ve mümkün olduğunca doktor kontrolünde takviye gıda alın. Kendi kafanıza göre. Ya duydum da. Ne oldu? Ahmet amca şundan kullanmış, hemen ayağa çıkmış. Mesela ben sana söyleyeyim, büyük bir sahtekarlık ya da bence yanlış. Multivitaminler. Sen multivitamin içerek pahalı bir idrara sahip olursun. Çok güzel bir cümle hocam. Sen bunu asla faydalanamazsın. Yani sen pahalı bir multivitamin alarak çok güzel pahalı bir idrarın olur. İdrardan atar gidersin. O idrarını ben buna zaten şu kadar para verdim der. Bakar kendini avutursun. Hiçbir Bu kadar. faydası yok. Hiçbir saçmalık yani. Hiçbir gereği de yok. Sen gerekli gıdaları alabildiğince organik yolla, doğal yolla almaya çalış. D vitamini yeterince, çünkü sen D vitamini besinlerle yeterince olmaz. Evet. Çünkü en çok deride, biliyorsun %80 derimiz yapar D vitamini. 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra derimiz inceliyor, sıvısı azalıyor, D vitamini sentezi azalıyor. O yüzden senin aslında D vitamini dışarıdan alman doğru. Peki hocam ben D vitamini alayım. Tek D vitamini mi alayım? D3K2 bileşeni çok yaygın. Neden? Çünkü K2 vitamini, şimdi bu arada K2 vitaminin pıhtılaşmayla hiçbir alakası yok. Bazen ben söylediğim zaman hastalar diyor ki hocam ben ama kan sulandırıcı kullanıyorum. O sizin dediğiniz K1 vitamini. Karıştırmayın. K2 vitamini, D vitamini alıyor kolundan tutuyor. Gel diyor bak kemik burada, gidelim oraya. Kemiğe beraber, yoksa D vitamini serseri mayın gibi. Bir de üstüne kadın osteoporoz, kemik erimesi var. Dayıyorlar kalsiyumu. Bir de D vitamini serseri gidiyor, pat kalp kapağında kireç yapıyor. Pat kalp damarında kireç yapıyor. Pat şah damarında kireç oluyor. Halbuki bunu yönlendiren bir tane kılavuza ihtiyaç var. Kim o kılavuz? K2 vitamini. K2 vitamini, D vitamine gel kardeş diyor. Biz önce şu kemiği bir güçlendirelim. Bak biz D vitamininin önemini ne zaman anladık biliyor musun? Ne zaman? Pandemide.
Pandemiden önce biz zannediyorduk ki D vitamini eksik olanları kemiği osteoporoz olur, çocuklarda raşitizm olur, Evet. kemik hastalıkları. Hep kemik geldi aklımıza değil mi? Yıllarca. Evet. Halbuki öyle değilmiş. Onunla sınırlı değil. İmmünite için gerekli. Niye? Bak biz eskiden ne diyorduk? Ya 20-30 arası D vitamini yeterli. Zaten normal değerleri o. Laboratuvar öyle dedi. 50 ve üzerinde olmalı. Bak bu kadar net. 50 ve üzerinde olmalı D vitamini. Başka? Hocam biz bu arada D vitamini kullandık ama kullanmasak ne olur? Erkeklerde iktidarsızlık olur. Kullanmasak ne olur? Tansiyon olur. Tansiyonda da çok faydalı. D vitamini kullananların tansiyonu da düşer. Eğer düzenli yaparsa, diğer işleri yaparsa çünkü yüksek tansiyon olanların bir kısmında D vitamini düşük tespit edilmiş. Yükseltmemiz lazım. O yüzden bunları kullanırken lütfen dikkatli olalım. Özellikle K2 ile birlikte. Tabii. Yani bu bileşen.